Evet, Barcelona'dan herkese yeniden merhaba. Bugün Barcelona yapılacaklar listesinde Monjuïc diye bir dağ var. Oraya bir gezi yapacağız. Arkamda bir gördüğünüz bir tura katıldım. Burada Free Walking Tour diye geçen turlar var. Yani ücretsiz oluyor bunlar ve bahşiş usulü çalışıyorlar. Bu dağ turuna katıldım şimdi. Yaklaşık 3 saat sürecek. Dağ da şu arkamda gözüküyor mu? Şöyle gözüküyor kenardaki yer. Oraya çıkacağız. 3 saat sürüyor ve botanik park var. Yukarıda geçerken göreceksiniz. Şimdi tur gidiyor. Bu turlar İspanyolca ve İngilizce olanları var. Arada İtalyanca olanları da var galiba. Yani bu dilleri biliyorsanız ben bu tura katılmanızı öneriyorum. Şöyle bir şey veriyor. Buradan da duyabiliyorsunuz. Süper anlatıyor. Buradan duyuyorsunuz. Kalabalık olduğu için aynı anda birbirinizi duymanıza gerek yok. Mesela İtalya'da katılmıştım ben. Böyle bir şey vermemişlerdi. Bu gayet güzel olmuş. Yaklaşık da 15-20 kişi varız şu an. Şöyle yürüyüşe başladık. Şimdi normalde burası gezilecekler listesinde var zaten ama bunu ayrı bir video yapacağım büyük ihtimalle. Çünkü 3 saat sürüyor, çok uzun. İnsanlar, genelde turistler de buraya teleferikle çıkıyorlar. Ama teleferikle çıktığınızda sadece yukarıdan manzarayı görüyorsunuz. Onun dışında gördüğünüz hiçbir şey yok. Şimdi böyle yürüyüş yaparak gittiğinizde o yol üzerindeki manzarayı da gezeceksiniz. Geçerken göstereceğim size. Yani çok daha keyifli. Sadece biraz yorucu oluyormuş. O yüzden hazırlıklı gelin. Spor ayakkabılarınızı falan giyin. Yani bayağı bir tırmanacağız şu an. Gidişat öyle gözüküyor. Ben de ilk defa çıkıyorum. Beraber deneyimlemiş olacağız. Bakalım bu gezi turu nasıl geçecek. Şimdi yoldan geçerken böyle de anlatıyor rehber. Şimdi buranın hikayesini anlatıyor. Bunlar da su kuleleri. 3 tane var. Çok eski yapılardan kalma bir kule. 3 tane buraya dikilmiş. Turun güzellikleri de bunlar arkadaşlar. Daha çok fazla bilgi alabiliyorsunuz. Tabii dil bilmeniz lazım, ayrı bir şey. Şimdi buradan başlıyoruz tırmanmaya. Bakalım kaç saat sürecek. Turla alakalı şunu da söyleyeyim. Hani İngilizce, İspanyolca herhangi bir dil bilmiyorsanız bile bence özellikle şehir turlarına katılın. Çünkü çok güzel yerlerde nokta atışları gezdiriyorlar ve bütün noktaları rehber sayesinde gezebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmezsiniz. O yüzden öneriyorum bu tarz turları. O gösterdiği yerde de Yahudilerin mezarları varmış. Çok eski. Yukarıda bir kilise de var. Onun yan tarafında da mezarlık var. Onu anlatıyor şu an. Yalnız şansıma havada bayağı güzel. Hafif bir soğuk var ama en azından güneşli. Aralık sonundayım şu an. O yüzden normalden çok daha soğuk olmuş bu sene. Benim şansıma denk geldi. Yalnız her yerde de köpek var. Köpeğin alan gelmiş ya. Ön tarafta da var köpekler. Evet, başlıyoruz şimdi. Merdivenler başladı. Şimdi böyle yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Çok güzel manzaralar var. Bahsettiğim teleferik bu. Bunu kullanarak direkt buraya çıkabilirsiniz. Ama biz şimdi yürüyerek çıkacağız. Şöyle yerleri de göstereyim. Yani önerim bu değil. Yani isterseniz deneyin tabii ama bence buradan yürüyerek devam edin. Burada da maalesef evsizler yaşıyor. Buraya asmış çamaşırlarını falan. Ya şu küçük köpekler de var ya, o kadar yaramaz ki. Şimdi buradan başlıyoruz. Bu tarafta mesela kaktüsler var. Burada palmiye ağaçları. Bir botanik park gibi yapmışlar burayı. Yani normal yürümeye de gelebilirsiniz. Şöyle güzel bir manzara var. Aloe vera ağaçları da varmış. Size şuradan bir manzara göstereyim.
İşte bu manzarayı teleferikle çıktığınızda göremiyorsunuz. Böyle çıkarsanız görebiliyorsunuz sadece. Ama şunu yapabilirsiniz. Atıyorum teleferikle yukarı çıkın. Aşağı inişi yürüyerek yapın. Hem daha az yorulmuş olursunuz hem de bu güzellikleri görmüş olursunuz. Manzara gerçekten çok güzel ya. Evet, yukarı çıktıkça manzara güzelleşiyor. Şöyle bir Barcelona sahili, portu diyelim daha doğrusu. Şimdi şöyle bir yere çıktık. Helikopter uçuyor bir taraftan da. İşte Barcelona'yı sahil tarafından görebileceğiniz en tepelerden bir tanesi. Böyle bir manzara. Bu tura saat 11'e katıldık. 11 turu güneşli oluyor. O yüzden önerim size bu saatte katılmanız. Akşam saatleri bir de güneş batımında, gün batımında yapıyorlarmış ama tercih sizin tabii ki de, ben bunu tercih ediyorum. Gündüz vakti görmek çok daha güzel. Bir de hava kontrolü yaparsınız. Yağmurluysa pek tavsiye etmiyorum. Buraya da bir tane otel yapmışlar. Normalde Türkiye'de olur böyle şeyler ama demek ki arada İspanya'da böyle şeyler yapıyor. Evet, burada teleferik var. Bakayım fiyatları yazıyorsa göstereyim size. Aynen yazıyor. Yani tek yön 12,5, gidiş dönüş 20. Bence tek yön binin. Hani bu deneyimi yaşamak istiyorsanız binin bence. Yoksa çok da uzun sürmedi açıkçası ya. Şu manzaraya gideceğim şimdi birazdan da şu tarafı göstereyim size. Teleferik yolu da burası. Bak, bileti aldılar şimdi buradan. Aşağıdan gidiyorsunuz. Evet, bu taraftan da Barcelona'nın iç taraflarını görüyoruz. Dağ taraflarındaki yerleşkeler. İki tane dağ var. Şu karşıda gördüğünüz dağ tarafı da var. Oraya da gideceğim. Burada yan tarafta gözüküyor mu bilmiyorum. Sagrada de Familia var şurada. En düzenli kısım burası zaten. Bu taraflar biraz daha dağınık bir yerler. Şurada bir tane daha meşhur yer var. Buraya da gideceğiz. Gezilecek yerler listesinde olan yerler bunlar. Evet, tırmanmaya devam ediyoruz yukarıya doğru. Şu an tam 1 saat oldu. İyi spor oluyor bu taraftan da. Arada böyle evsizler de çadır kurup da yaşıyor. Burası da daha önce Yahudi mezarlığıymış bahsettiğim yer. Tabii restore etmemişler. Şimdi yukarıya doğru yürümeye devam ediyoruz. Burada kafe var. Buradan içecek falan alabilirsiniz. Hediyelik eşya da var. Magnet fiyatlarını göstereyim size. Burası çok pahalı tabii. Normalde 1 euro bunlar. 1,5 euro. Buradan bir tane daha izleme yeri var. Bir üst taraftayız. Şöyle manzarayı göstereyim. Burası daha iyiymiş. Evet, yukarıda bir tane daha seyir tepesi var. Şimdi buradan 15 dakika daha yürüme mesafemiz var. En tepede kiliseye çıkacağız. Gideceğimiz yerde şurası. Şuradaki gözüken yer. Orada bir kilise var. Oraya doğru gidiyoruz. Bu tarafta da diğer teleferik var. İki taraftan çıkış var. Burası üst taraf zaten. Diğeri aşağıda bırakıyordu. Göstermiştim. En tepeye doğru gidiyoruz. Evet, karşımızda meşhur kilisemiz. Burada seyyar satıcı abiler. Bakın aşağıda kafede
3-4 euro olan magnet burada 1 euro. Su da 1 euro. Bir su alayım ben de ya. Şöyle bakalım giriş ücretli mi, ücretsiz mi bilmiyorum. Yani tabii ki ücretli. 12 euro. Yani girmek isterseniz girebilirsiniz arkadaşlar. Ben girmeyeceğim. 12 euro vermek istemiyorum. Ama manzara güzel. Şu arka tarafı da göstereyim. Şöyle güzel bir manzara var. Topları dizmişler. Denizden gelen düşmanlara karşı. Yani kilise değil de şeye benziyor aynı. Kaleye benziyor. Buralarda büyük ihtimalle su vardı. Şimdi bahçeye çevirmişler. Böyle güzel bir yer. Evet, dönüşte de böyle bir yoldan gidiyoruz. Yani çıktığımız yerden inmiyoruz. Farklı yoldan iniyoruz. Siz de böyle yapın eğer tek başınıza gelecekseniz. Aşağıda bir havuz gibi bir şey varmış. Birkaç tane daha yer var. Olimpik stadyum var. Oraya da uğrayacağız. Burada turun güzelliği bu oluyor. Yani sizin çok araştırmanız lazım. Bu yerleri görmeniz lazım, video izlemeniz lazım. Katılıyorsunuz tura. Yani bahşiş de 5 euro verin, 10 euro verin. Ya bu tur çok uzun sürüyor. Yani 5 euro bunu kurtarmaz. Hani ama rehber sizden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece bahşiş vermek isteyenler bahşişi versin diyor. Herkes de veriyor haliyle. 3 saat çünkü efor sarf ediyor. Hem konuşuyor hem de yerleri gösteriyor hem de tarihini anlatıyor. O yüzden bence güzel bir deneyim olur sizin için de. Şimdi bu taraf dediğim gibi Olimpik ve Botanik Park var. Burada da bir teras kafe var. İsterseniz buraya oturup, şurada gözüküyor mu? Oturup böyle manzara karşısında çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Şimdi karşıya geçeceğiz. Şimdi 5 dakika bizi o kafe dediğim yere soktu. 5 dakika mola verdik. Burada fotoğraf, video çekebilirsiniz dedi. Olimpiyatların yapıldığı Olimpik Stadyum'da burası. Şöyle göstereyim. Karşıda yine güzel bir Barcelona manzarası. Sagrada Familia her yerden gözüküyor ya. Şöyle kafenin fiyatlarını çekeyim. Gelmek isteyen arkadaşlar için bilgi olsun. Yani çok yüksek fiyatlar değil bu kadar manzara yeri olmasına rağmen. Bizim Türkiye'de olsa fiyatları uçururlar yani. Bu kısımda Dua Lipa'da klip çekmiş. Bu tarafta da Calamino klip çekmiş. Önemli bir yer yani burası da bayağı meşhur yerden bir tanesi. Gelirseniz uğrayabileceğiniz yer. Az önce çektiğim yerde bir tiyatroymuş. Evet, çıktığımız diğer yer. Antik tiyatro. Yalnız bayağı güzel ya. Yanlış anlamadıysam Shakespeare'in oyunları da burada oynanmış veya Shakespeare da burada oynamış. Tam emin değilim, tam anlayamadım o kısmı ama bayağı beğendim ya, bu tur güzel gidiyor yani. Bitmek üzere, az kaldı. Şu an 2,5 saat oldu tam başlayalı. Devam ediyoruz. Şimdi burası merdiven. Şu yan tarafta da bir şey göstereyim. Dikkatimi çeken. Su yolu yapmışlar böyle. Kademe kademe. Su aka aka gidiyor. Aşınmış bayağı da. Kim bilir kaç yıllık burası. Evet, bu karşısı da daha önce stadyummuş. Yine stadyum da eskiden de çok eski bir tarihi varmış. Aşağıda da şu gördüğünüz beyaz şeyler de olimpiyatların olduğu yer. Semboller. Burada da hikayesi var. 1920'de başlamış hatta. Burada olimpiyatların yapıldığı yerler de var. Yalnız acayip büyük bir yer ya.
Fotoğraflardan bu kadar büyük olduğu anlaşılmıyor bence. Devasa bir yer yapmışlar. Kocaman. Evet, turun bittiği yer burası. 3 saatte biraz geçti hatta. Şöyle çok güzel bir manzarası var. Arka tarafında da güzel bir bina var. Eğer siz de bu tura katılmak isterseniz birkaç tane web sitesi var. Benim kullandığımı atabilirim. Yorumlara yazın. Linki atayım size veya web sitesini atarım. Oradan hangisini seçtiğini de söylerim. Siz de gelip o tura katılabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Bir beğeni atarsanız da güzel olur.